Şu an iş yerindeyim. Kargo gelmiş. Saatlerdir bekliyordum. Canlılar Antalya'dan geldi. İnşallah kayıp vermeden gelmiştir. Şimdi fabrika içi olduğu için çok çekemeyeceğim. Alayım, sonra birlikte bakacağız. 6 hours later. 29 Kasım Cuma günden hepinize selamlar dostlar. Şu an bu çektiğim videoyu paylaştığım videonun neresine sokacağımı bilmiyorum. Ama bazı konulara değinmek için kısa bir video çekeceğim. Son attığım videonun üzerinden bir hafta geçti ama gördüğünüz gibi şuraya hala sehpayı getirtemedik. Şu an burada yaptığım bazı değişiklikler var. Kısaca bahsedeceğim. Daha sonra sürprizim var sizlere. Öncelikle şu doğum tankım ve ithal akvaryumu boşaltmak zorunda kaldım. Çünkü yeni canlılarımız geldi. Şöyle göstermem gerekirse bunları açıkçası mecburiyetten boşalttım. Şu an burada hiçbir şey yok. Burada da hiçbir şey yok. Şu an ana tankımda görmüş olduğunuz gibi albinolar ve kobralar var. Zaten bunlar aynı kandan olduğu için bir arada rahatça bakabiliyorum. O yüzden bir sıkıntı yok. Buradaki salyangozları da buraya aldım. Şu iki tankta da seleksiyon fazlası karideslerim vardı. Onları da plakaların olduğu akvaryuma aldım. Şu akvaryum boş. Bu akvaryum boş. Hepsi ana tankımızda. Şimdi dilerseniz sürpriz canlılarımıza geçelim. Ben bunu iş yerinde teslim aldığım için merak edip hemen açıp baktım. Herhangi bir canlı zayiatımız yok. Büyük hissediyorum. Büyük hissediyorum. Evet. Hazırsak başlıyoruz. Şu birinci paket ayrı ayrı göstereceğim yine. Şu iki, şu üç. Birinci canlımız... Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum, birazcık yansıyor şurada. Şu pakette beni en çok heyecanlandıran ve uzun zamandan beri beslemek istediğim ve Türkiye'de çok nadir bulunan, bulsanız da fiyatı gerçekten pahalı olan bir karides türü var. Şu an her zaman olduğu gibi Latince adını ezberleyemedim. Uzun kollu karides var arkadaşlar bunda. Birazdan zaten açacağım ve aşılayacağız. Birinci türümüz uzun kollu karides. Aşağıda Latince adını yazıyor olacağım. Hatta yetişkinlerinin resimlerini de koyacağım. Birinci türümüz buydu. İkinci türümüz Bloody Mary karidesler arkadaşlar. Neocardina Bloody Mary'ler. Biliyorsunuz ben daha önce diğer tankımda kırmızı sakura bakıyordum ama o türün devamını sağlayamadık ne yazık ki, karma bir akvaryum olduğu için. Neocardina özelinde de farklı olarak Bloody Mary istedim. Bu da ikinci paket. Bunu gösterebilecek miyim emin değilim. Hemen geldi şurada. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Arkadaşlar bununla da neydi lan? Diminutus. Mitolojik Yunan tanrıçaları gibi. Diminutus. Kıskaç tanrıçası. Cüce kerevitler var arkadaşlar. Diminutuslar. 10 tane de cüce kerevit istemiştim. Şu an sağlıklı gözüküyorlar. Bu da 3. türü. Aslında bunların haricinde bir de 4. paket olarak sarı ateş neon karides gelecekti ama ellerinde kalmamış, alamadım. Normalde 4 tür gelecekti. Onu daha sonra alacağız. Sarı ateş neon karidesler. Bu paketlerde şu an oksijen konusunda aman aman bir durum yok. Sırayla aşılamaya başlayacağım. Kafamda şöyle bir plan oluşturdum. Şimdi şu doğum akvaryumuna diyorum ki cüce kerevitleri koyayım. Buraya Bloody Mary'leri koyayım. Uzun kollu karidesleri de ana tankım alayım diyorum. Neden? Cüce kerevitler diğer canlılara zarar verebilir çünkü alışık olmadığı bir akvaryuma girecekler. Benim akvaryumlarımda yer sıkıntısı da var. Hani saklanma alanları gibi yerler oluşturmadım henüz ben. O yüzden cüce kerevitleri bitkilerle birlikte, bunda da bol bol lepistes otu var demiştim ya. Bunlarla birlikte direkt şu köşeye alacağım. Burada da benim mavi meleklerim var. Karideslerin karışmasını istemiyorum. O yüzden Bloody Mary'yi de buraya koyacağım. Geriye kalan uzun kollu karidesleri de bu ana tankıma koyacağım. Şu an en mantıklı mantıklısı o geldi bana. Şimdi öncelikle ben burada Bloody Mary'den başlamak istiyorum. Bunda birazcık hava az gibi geldi. Biraz havası sönmüş gibi. Önce bundan başlayacağım. Bloody Mary'den başlayacağım aşılamaya. Daha sonra uzun kollu karidesi geçeceğim. En sonunda cüce kerevitleri aşılayacağız. Şimdi dilerseniz Bloody Mary'lerden başlayalım. A few moments later. Şimdi bu seremoniye Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve valisini çağırmayı çok isterdim ama yapacak bir şey yok. Setimizin ilk canlısını hayırlısıyla açıyoruz. Açtık. Açıkçası daha büyük bir tören kafamda kurmuştum ama onu konuşacağız. Şimdi diyeceksin ki set yok ama canlılar geldi. Hayırdır ne iş? Ona da geleceğiz. Onun da sırası var. Şu kurdeleyi de kestik.
Yalnız bu su buna az gelebilir ha. Ben hemen şuradan bir emcükleyeyim. Şuradan birazcık su çekeyim. Şu su çok az gelirse sıkıştırmayalım canlıları. Ya aslında aşılamayı daha küçük bir kapta yapmam lazımdı. Hani bu büyük bir kap ama ışık vesaire akşam saatine yaptığım için böyle net görmemiz için. Yani ben de net görmek istiyorum canlıların rengini vesaire. O yüzden büyük bir kap kullanıyorum ki zaten genelde aşılamada hep ben bu kabı kullanıyorum. Biraz büyük ama yapacak bir şey yok. Şimdi hayırlısıyla ilk canlımız olan Neocaridina Vladimiri'yi aşılamaya alıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun kardeşlerim. Tamam. Şimdi hemen şu musluğu bir kısalım. Çok kısa bir bakalım canlılarımıza. Şurada bir tane ölü karides var. Şu an sayıyorum. 1, 2, bir durun lan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18 saydım. Bir daha sayayım. Sayamıyorum. Dursalar sayacağım. Ha, bir dur. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17. Toplam 18 tane karides gelmiş. Bir tanesi ölü. Şu an 17 tane Vladimir'imiz var. Genel olarak sağlıklı ve renkleri de güzel gözüküyor. Şuradaki musluktan kıstım. Şu an bunları yavaş yavaş aşılıyoruz acele etmeden. Daha sonra sizlerleyim. A few moments later. Aşılama süresi doldu arkadaşlar. Şimdi ailesiyle ilk canlılarımızı akvaryuma alıyorum. Oo, burada bir tane yumurtalı dişi de var ha. Timur abi sağ olsun torpilli atmış. Şu an renkleri çok belli olmuyor ama birazdan detaylı çekeceğim zaten. Çok uğraşmıyorum açıkçası. Bir an önce akvaryuma koyayım diye. Ben renklerini çok beğendim harbiden ha. Şu an canlılarımızı ekledik arkadaşlar hayırlısıyla. İlk eklediğim canlı 17 adet Vladimir karideslerimiz. Renkleri ve formları gayet güzel, beğendim yani harbiden 10 numaralar. Gayet böyle koyu bordoya yakın şarap renginde. Ana benim şurada şey kalmış lan. Seleksiyon fazlası bir tane karides kalmış. Şurada. Şimdi hemen onu alıp ayırayım. Ben böyle şeye dikkat ediyorum biliyorsunuz. Abi şu an var ya burası çorba gibi yani. Çünkü çok sıkıştım gerçekten. Sırada neyi koyacağız demiştik. Aynen. Sırada Aspolisler en son çıkar. Çünkü bu benim şu an favori canlım. O yüzden şu an ikinci paket olarak cüce kerevitleri açıyorum. Hemen şimdi şuraya alıyorum. Bu açılışta da Nilüfer Belediye Başkanı'nı görmek isterdik. Kaymakamı görmek isterdik ama ne yazık ki yok. O yüzden kendimiz açaydık. Şu an bu videoda gördüğünüz canlıların hiçbirini ben daha önce beslemedim arkadaşlar. Benim için gerçekten ilk deneyim olacak. Bu sefer direkt boşaltıyorum. Bir ara bende bunlardan bolca vardı biliyorsunuz. Elma salyangozlarına salata yapıyordum. Uzun süredir de yoktu. Otların arasında kaldı mı diye bakıyorum. Evet kalmış. Aha. Minnak. Şurada da var. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane saydım. Zaten 10 tane istemiştim. Yine de bakayım. Aha 11 oldu. Şurada var bir tane. Minnak. 11 tane çıktı arkadaşlar. Şimdi hemen bunu da direkt şu akvaryuma alıyorum. Ulan Allah'tan karım şu ring ışığı almış da aydınlanıyoruz ya. Aydınlığım olan karıma da buradan sevgilerimi gönderiyorum yani. Kenetlenmesin kalbime. İlmek ilmek. Cüce kerevitlerimiz burada. İrili ufaklı 11 adet cüce kerevitimiz var. Bunların Latince adı Diminutus olması lazım. Tam emin değilim. Dediğim gibi hani hala bu Latince isim konularını biraz tekrar etmem gerekiyor benim ezberlemem için. Şu arkadaş en irisi. Diğerleri de yaklaşık olarak 2 santimetre falan. Bir tane küçük var 11. Diğerlerinin boyutu gayet güzel. Sağlıklılar. Bu cüce kerevit paketinde herhangi bir kaybımız yok. Sadece bir tane Vladimir'i kaybımız var. Cüce kerevitler de gayet güzel dolaşıyorlar. Şimdi bunu musluktan aşılıyorum. Bunlar hem suyun ısısına hem benim tankımdaki bakteri kültürüne bir alışsınlar. Daha sonra onları da tanklarına alacağız. A few moments later. Yaklaşık bir 10-15 dakika daha geçti. Cüce kerevitlerimizi de aşıladık. Görmüş olduğunuz gibi najasların arasındalar. Şuralarda falan. Bunun altında yani geneli. Şimdi birazcık burası gariban işi olacak. Şu bambular benim daha önce kullandığım bambular. Bunları herhangi bir yere koyamadım yani. Geçici olarak burada kalacaklar ama şu an bu tankımda hiçbir şey yok. Hem onlara birazcık saklanma alanı yaratır. Ayrıca
Ayrıca bu najasları, lepistes otlarını da şöyle tutup atacağım. Ya şu olay harbiden çok iyi oldu ya. Vallahi güzel denk geldi. Teşekkür ederim bu arada gerçekten. Bunlar da burada geçici duracağı için bunların kavga etmesine, birbirine saldırmasına engel olacak. Biraz da olsa saklanma alanı yaratacaktır. Şimdi bu lepistes otlarını, yani najasları, daha sonra da cüce kerevitleri bu akvaryuma alıyorum. Bunun içinden başka canlı çıktı lan. Ejderha gibi. Demin lepistes otlarını alırken fark ettim. Şurada gördüğünüz canlı var ya. Bu ne abi? Hidra mı? Şu canlının ne olduğuna dair hiçbir bilgim yok. Ejderha göndermiş galiba. Bir orada var. Bir tane daha vardı. Bir tane de onun küçüğü var şurada. Burada net gözükmüyor ama şu net gözüküyor. Birazdan bunu bizim yamyamlara veririz. Şimdi şu canlıları hemen akvaryuma alıyorum. Demin gösterdiğim canlılardan biri şurada. Cımbızın ucunda görüyorsunuz. Aslında peygamber devesinin larvası mı bu, ne ya? Yok amına. Bunu öldürmeden yakaladık. Bakalım nasıl bir tepki olacak. Umarım net görebiliyorsunuzdur. Mümkün olduğunca sıkıyorum ki kaçarsa da hani yaşamasın diye. Şu an balıklar bir tepki vermedi. Şöyle bir daha sıkayım. Şu an suyun dibine doğru gidiyor. Valla balıklar tepki vermedi de şuradaki karides balıklardan daha çılgın çıktı açıkçası ya. Gördüğünüz gibi mavi melek karides yemeye başladı. Balıklar henüz dokunmadı. Bizim albinolar da yanıyor bu arada ha. Baksana. Şu Green Cobra'ya bak abi. Renge bak. Bu kamerada çok net göremiyorsunuz siz renkleri ama ben burada bir renk cümbüşü var. Şu an karidesimiz o arkadaşı yiyor. Küçük olanı da yakaladım. Cımbızın ucunda. Bıraktığım an kaçacaktır. Şu an bıraktım. Bakalım bizimkiler ne tepki verecekler. Bir baktılar şöyle bir. Gidiyor hala. Şu an mikronun üstüne kondu ama ben onu öyle bırakmam abi. Ben bilmediğim canlıyı yaşatmam yani. Evet, kobramız bir tattı. Başladılar. Bizim Green Cobra bir tadına baktı. Aynen. Tadını aldı. Devam ediyor şu an orada. Ama mikroların arasına girdi. Dönüp bakacak mı? Bakmadı. Evet, assolistimize geçiyoruz. A few moments later. Geldik sonunda assolistimize. Yani benim merakla beklediğim ve uzun zamandır beslemek istediğim uzun kollu karides. Veya salyangozlara zarar verebilecek durumda değiller. Bayağı küçükler çünkü. O yüzden geçici olarak buraya koyacağım. Daha sonra onları ayıklayacağım. Şimdi akvaryum